Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için güzel model tığ işi yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, yeleğimizin modeli bu şekilde, hem çok güzel hem de çok kolay arkadaşlar. Yeleğin kol bölümünü bakın biraz uzun yaptım. Ön bölümden düğmeli yaptım yeleği. Yaka bölümünün buraya 3 düğme iliği yaptım. Karşısına düğmeler diktim. Siz tercihinize göre bunu 5-6 düğmeli olarak yapabilirsiniz. Ben bugün bu yelek anlatımını 6 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu yeleği yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş çocuklarınıza yapabilirsiniz. Yeni doğan ve 3 aylık bebek için yapmak istiyorsanız benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu yakada yaptığım arttırma sırasını 2 sıra eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. Bu yakada yaptığım arttırma sırasını bir sıra eksik yaparsanız 3 aylık bebek için olur. Daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bu zincir sayısını daha fazla başlayabilirsiniz. 1 yaş için yine benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Bu arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. 8 zincir fazla başlayıp ön bölümleri birer trabzan, kol ve arka bölümü ikişer trabzan fazla başlarsanız 2-3 yaş arası çocuklarınız için olur. Arttırma sırasında 2-3 sıra fazla yapmanız gerekir. Bu şekilde düzenli arttırmalar yaparak her yaş çocuğunuza yapabilirsiniz. Yelek örgüsünde iplik olarak bakın pembe renkli iplik, ben bu ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre yazıyor. Bir yumak iplik yeterli. Beyaz iplik olarak 50 gram iplik yeterli arkadaşlar. Yine aynı kalınlıkta bir iplik. Ben bugün pembe beyaz yaptım. Siz bu yelek örgüsünü her renk iplikleri kullanarak yapabilirsiniz. Buradan iplik markası söyleyemiyorum arkadaşlar. İplik markasını söylememiz yasak. Tercihinize göre her marka ve her renk bebek ipliklerini kullanarak bu yelek örgüsünü yapabilirsiniz. Tığ olarak ben 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın benim yaptığım bebek örgüleri yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 71 zincir yapalım. 71 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 71 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 30 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Elimin sıklığına göre 30 santimetre için ben 71 zincir yaptım. Sizin elinizin sıklığına, iplik kalınlığına göre daha fazla veya daha az zincir yapmanız gerekebilir. Şimdi bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. Trabzan yaparken yaka ayrımlarını ayıracağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan, bununla birlikte 10 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzan yaptım.
2 zincir yapıyorum. Kol için 14 trabzan yapıyorum. 14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. 20 trabzan yapıyorum. Yirmi trabzanı yapalım. 20 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol için 14 trabzan yapıyorum. 14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. 10 trabzan yaptım. Bu sırada bakın yaka ayrımlarını yaptım. 10'ar trabzan yaptım. Kol bölümleri için 14 trabzan yaptım. Buraya da 2 bölümün toplamı olan 20 trabzan yaptım. Santimetre olarak tekrar ölçüyorum. 29 santimetre arkadaşlar. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. On trabzan yaptım. Arttırma zincirinin üzerine bakın buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. On dört trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar 14 trabzan yaptım. Zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Yirmi trabzan yapıyorum. Bakın kol bölümünde arkadaşlar bir arttırma burada oldu. Bir arttırma burada oldu. Toplam 16 trabzan oldu. 20 trabzanı yapalım. 20 trabzan yaptım. Zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. On dört trabzan yapıyorum. Bakın burada da bir burada arttırma oldu. Toplam 22 trabzan oldu arkadaşlar. 14 trabzanı yapalım. 14 trabzan yaptım. Zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı bu ilk sırada 3 ilmek atlayarak bir trabzan yaptım.
Bunun 3. ilmeğe tığ takıyorum, trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan oldu bakın. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. 3. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Arttırmalar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sırada bu sırada yaptığımız gibi bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzan yaptım. Zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın, bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Bu arttırma yerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Diğer ilmeklere bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Dördüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzanlar yaptım. Bu arttırma zinciri üzerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. İlmeklere bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. 5. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzan yaptım. Zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Arttırma yerlerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım.
Robanın örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu 4 yerden düzenli arttırmalar yapacağız. Bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, ikinci sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırma yapıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu 4 yerden arttırmalar yaparak roba örgüsünü tamamlayalım. Roba örgüsünü bu 4 yerden düzenli arttırmalar yaparak yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Siz biraz büyük yapmak istiyorsanız 1 veya 2 sıra arttırmalara devam edebilirsiniz. Ben arttırmayı burada bitiriyorum. 11. sırada kol ve gövde bölümünü birbirinden ayırıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Arttırma zincirine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzan yaptım. Zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Arttırma zinciri üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir ile ön ve arka bölümü birleştirdik. Görüntüsü bu şekilde oldu. İlmekler üzerine trabzan yapıyorum. Arttırma zincirine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzan yaptım. Zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın kol bölümünü gövde bölümünden ayırdım. Kol altında bir zincir ile ön ve arka bölümleri birleştirdim. Bu sıradan itibaren model yerleştirmeye başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir ilmeğe 5 trabzan yapıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Tekrar aynı ilmeğe 5 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonunda 3 ilmek var. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra başında sık iğne ile başladım.
Sıra sonunda sık iğne ile bitirdim. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bir sıra üzerinde 24 model oldu. Sizin bir model eksik veya bir model fazla olabilir arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu sırada iplik rengi değiştiriyorum. Ben beyaz renkli iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre aynı renk iplik ile yapabilirsiniz veya farklı renkli iplik kullanabilirsiniz. İlmek rengini beyaz yapıyorum. Pembe renkli ipliği kesmiyorum arkadaşlar. Sonra tekrar pembe renkli iplik ile devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek bakın sık iğne. Sık iğne üzerine 2 trabzan yapıyorum. Üç zincir ile birlikte bakın 3 trabzan oldu. Modelde 2 ilmeği atlıyorum. Ortada bulunan ilmeğe, 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yarım model oldu bakın burası. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapacağız ama bakın şu şekilde yapmıyorum. Bakın tığ üzerinde 2 ilmek var. Bu görünen 2 ilmeğin diğer tarafta görünen ilmeğe tığ takıyorum. Bakın tek ilmek. Bu ilmeği boş bırakıyorum. Şu ilmeğe tığ takıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bakın 5 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu tığ üzerinde 2 ilmek var. 2 ilmekten tek ilmeği alarak 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın ilmekten alarak yaptığımız için burada kabarık bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modelde bakın model üzerine sık iğne yaptım. Bu sık iğne üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafın görüntüsü bu şekilde. Diğer taraf bu şekilde kabarık oldu arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yine ilmekten alarak bakın şu sık iğne üzerinde ilmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu bir ilmek boşlukta kalıyor. Şu boşlukta kalıyor. Bunu boş bırakıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bakın son modeli de bu sık iğneden ilmek alarak yaptım. Şu 3 zincir yaparak bir trabzan yaptım. Buna sık iğne yapacağız. Bakın şu şekilde tığ takıyorum 3. ilmeğe. İpliği üst sıraya alıyorum. Pembe renkli ipliği burada bekletiyordum. Şu şekilde tığ üzerine alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada tekrar iplik rengi değiştiriyorum. Beyaz renkli ipliği bekletiyorum. Pembe renkli iplik ile devam ediyorum. 3 zincir yapıyorum.
Örgüyü çeviriyorum. Sık iğne üzerine 2 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bakın ilmekten alarak yine 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Ben her renk ile 2 sıra yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada görüntü bu şekilde, diğer tarafta bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. İlmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmekten alıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, modelin görüntüsü bu şekilde oluyor. Ben 2 renkli yapıyorum. Siz tercihinize göre daha fazla renk kullanabilirsiniz veya tek renk yapabilirsiniz. Model sırasını tekrarlayarak yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre gövde örgüsünü tamamlayalım. Model sırasını yapacağım ölçüye göre tamamladım. Pembe renkli iplik ile modele başladım. Her renk iplik ile 2 model sırası yaptım. Bakın 1, 2 model sırası. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 model sırası oldu. En son bakın 2 sıra pembe renkli iplik ile yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 18 santimetre gövde yüksekliği var arkadaşlar. Siz biraz büyük olmasını istiyorsanız 1 veya 2 model sırası devam edebilirsiniz. Pembe renkli ipliği ben burada kesiyorum. Şimdi ön patları yapacağız arkadaşlar. İlk önce bakın bu ön pata 2 sıra sık iğne yapıyorum. Yaka başlangıcından başlıyorum. Bakın şu ilk ilmeğe bir ilmek yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her trabzan sırasına 2 sık iğne olacak şekilde yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum, sık iğne sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım, ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, bu ön bölümde 2 sıra sık iğne yaptım. Diğer ön patta da sık iğne yapacağız. Buradan başlıyorum bakın. Şu ilmekten ilmek yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz yine. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Şimdi tekrar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu sık iğneyi yaparken yaka bölümünün buraya ben 3 düğme iliği yapıyorum. Siz tercihinize göre tamamını düğmeli yapabilirsiniz. Ben sadece yaka bölümünün buraya 3 düğme iliği yapıyorum. Bakın ilk düğme iliğini bu yaka başlangıcına, diğer düğme iliğini bu trabzan sırasının bittiği
sıraya yapıyorum. Üçüncü düğme iliğini ikisinin bakın ortalıyorum şu şekilde. Bakın işaret yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu zincir sayısı dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Ben bakın bu şekilde ince bir düğme kullanıyorum. Bunun geçeceği kadar oldu. Siz biraz büyük düğme kullanıyorsanız 3 zincir yapabilirsiniz. Sık iğneleri sayalım bakın bu düğme iliğine kadar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptım. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu iki düğme iliği arasına kaç sık iğne yaptıysak buraya da aynısını yapıyoruz. 7 sık iğne yapıyorum. Yedi sık iğne yaptım. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Siz daha fazla düğme yapmak istiyorsanız bu şekilde düğme ilikleri yaparak devam edebilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın yaka bölümünün buraya 3 düğme iliği yaptım arkadaşlar. Diğer ilmeklere sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı bakın bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığ taktım. Tığ üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan oluyor. Bakın 2 defa da çıkarmıyorum. Bir defa da çıkarıyorum. Düğme iliğine kadar devam edelim. Düğme iliğine kadar yarım trabzan yaptım. Düğme iliği için yaptığım bu 2 zincir üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yapıyorum. İki yarım trabzan yapıyorum. İki yarım trabzan yapıyorum. Son ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bakın düğme ilikleri daha belirgin oldu arkadaşlar. Yaka çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. İlmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Bu ön patta da yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın diğer ön patta da son sırayı yarım trabzan yaptım. Burada da aynı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar ön patları bitirdik. Düğme iliklerinin tam karşısına düğmelerini dikebiliriz. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Kol altından başlıyorum.
Şu ilmeğe ipliği bağlıyorum. Kol altında yaptığım zincirden bir ilmek yapıyorum. Bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Arttırma zinciri üzerine bir trabzan yapıyorum. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. Gövde bölümünde de modelden önce bakın bir sıra trabzan sırası yaptım arkadaşlar. Şimdi model yerleştirmeye başlıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Aynı ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 2 ilmek var. Model başladığım bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Kol bölümünde model yerleştirmeyi tamamladım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 model oldu arkadaşlar. Şimdi beyaz renkli ipliğe başlıyorum. Bakın gövde bölümünde de bir sıra pembe renkli iplik ile yaptım. Sonra beyaz renkli iplik ile devam ettim. İlk önce bakın şu ilk modelin 3. ilmeğe ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Buradan başlayacağız arkadaşlar. İplik rengini burada bakın beyaz yapıyorum. İlmek içinden çektim. Pembe renkli ipliği bekletiyorum. Kesmiyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. Bakın pembe renkli ipliği burada bekletiyorum. Burada yaptığım sık iğneye de bakın ilmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Gövde bölümünde yaptığımız model gibi yapıyoruz. Yine ilmekten alıyorum. Bakın sık iğne ilmeğinden alıyorum. 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın sıra başında bu modelin ortasından başladık arkadaşlar. 2 model ortasına model yaptım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli bakın bu 2 model ortasına yaptım. Beyaz renkli iplik ile başladığım ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Beyaz renkli iplik ile de 2, 4, 6, 8, 10 model oldu. Bir sıra daha beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. İlmek kaydırma yaparak bakın bu model ortasına geçiş yapıyorum. 1, 2, bakın 3. modele ilmek kaydırma yaparak geçiş yaptım. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada yaptığım bakın sık iğneden ilmekten alarak model yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum bakın ilmekten alarak. 2 ilmek atlıyorum. Model ortasına sık iğne yapıyorum. İlmekten alıyorum. 5 trabzan yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar model yaptım. Son modelde bakın ilmekten alarak 5 trabzan yaptım. Şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yaptığım bu modeliyle bakın ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Beyaz renkli ipliği kesiyorum arkadaşlar. Pembe renkli iplik ile son sırayı yapıyorum. Bakın diğer kol örgüsünü ben tamamladım. Bu şekilde bir sıra pembe renkli iplik ile yaptım. 2 sıra beyaz renkli iplik, bir sıra da pembe renkli iplik ile kol örgüsü yaptım. Bu kolda da aynı yapacağız. Pembe renkli iplik ile model yapıyorum. Bakın burada bitirdim. İlmek kaydırma yaptım. Şu modelin ortasından başlıyoruz. Buradan pembe renkli iplik ile ilmek yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu son bakın buraya bir sık iğne yaptım. Bu sık iğnenin ilmekten alıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Kestiğim bu iplik ucunda bakın ilmekler arasında kaybediyorum. Beş trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. Model ortasına sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine bakın ilmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar kol örgüsünü tamamladım. Siz isterseniz bir iki model devam edebilirsiniz veya devam ederek uzun kollu yapabilirsiniz. Yelek örgüsünü bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Düğmelerini de bakın diktim. Bu 3 düğme iliğinin tam karşısına birer tane düğme diktim. Yeleği bitirdik. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 19 santimetre. Omuzdan yüksekliği ölçüyorum. 29 santimetre. Ben bugün 6 aylık bebek için yaptım. Bu şekilde oldu. Bebeğiniz kilolu bir bebekse 3 aylık bebeği olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.